Fidan gerçekten öldü mü? Ramo bundan sonra ne yapacak? Fidan ölürse Yavuz bundan sonra nasıl hareket edecek? Ramo 24. bölümde neler olacak? Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Necip. Ramo'dan mükemmel bir bölümü daha geride bıraktık. Hemen analizini yapacağız ama öncesinde kısa bir hatırlatma yapalım. Bu kanalda Ramo dizisinin analizini ve bölüm tahminlerini yapıyorum. Siz de Ramo dizisini seviyorsanız ve bütün gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Öyleyse artık analize geçelim. Arkadaşlar yeni bölüm tahminini yapacağız ama öncesinde dünkü bölümün değerlendirmesini yapıp bu konuda kendi düşüncelerimi söylemek istiyorum. Aksiyondan başlayalım. Önceleri Ramo sadece birkaç kişiyle beraber küçük mekanları basarken bile aksiyon çok güzel bir şekilde yansıtılıyordu. Şimdi ise ortaya çıkan Serdengeç'te ekibiyle büyük mekanları profesyonel bir görev şeklinde Ramo'nun liderliğinde basmaları aksiyonun kalitesinin ne kadar arttığını gözler önüne seriyor. İzlerken çok daha fazla keyif aldığımı söylemeliyim. Aşk sahnelerine yani Rumble sahnelerine gelecek olursak dram ile seyirciyi sıkmak yerine komedi kullanılarak ortaya tatlı bir ilişki çıkarılıyor ve böylelikle izleyici aksiyon sahnelerinde heyecanı yaşarken aşk sahnelerinde de gülmeyi başarıyor. Öte yandan abi kardeş olan Ramo ve Hasan başta olmak üzere bütün ailenin birbirleriyle olan bağı ve aralarındaki sıcak muhabbet de yine dizinin gerçekle ilgili her detaya değindiğinin ispatı niteliğinde. Yani kısaca Ramo dizisinde her şeyden biraz var ve bence her şey tam kıvamında. Bu diziyi en çok da bu yüzden seviyorum. Bu arada Serdengeç'te ekibinin arasında kadınların da olması kesinlikle bir tesadüf değil. Diğer dizilerin aksine kadınların da potansiyeli gösterilmeye çalışılmış. Şimdi yeni bölüm tahminlerimize geçelim. Tabi öncesinde aldığımız reytingden bahsedelim. Reyting oranımız geçen haftaki rakamlarla hemen aynı. Ancak sıralamada gerilemişiz. Bunun sebebinin de Hercai'nin geçen haftaya göre reyting oranını fazlasıyla artırmış olması. Yükselmeyi beklerken daha da gerilemişiz. Reytinglerde Ramo çok sürprizli bir şekilde ilerliyor. İnşallah daha iyi reytingler görürüz. Ama yine de endişe etmeyin. Çünkü Ramo reytinglerde altının altına düşmediği sürece bu sezon final yapmaz. Ancak 3. sezonun garanti olması için reytingleri biraz daha yüksek olması gerekiyor. Geçelim patlamaya. Bu patlamada Fidan öldü mü? Evet arkadaşlar, maalesef Fidan öldü. Birçoğunuz bu patlamadan Cihangir'in sorumlu olduğunu düşünüyor. Hatta Yavuz'un telefondan mesajı atan kişinin de Cihangir olduğunu düşünenler var. Ancak ben bu patlamadan tamamen Yavuz'un sorumlu olduğunu düşünüyorum. Neden mi? Hemen sebebini açıklayayım. Hatırlarsanız Yavuz Vasili ile bir anlaşmaya gitmişti. Anlaşmaya göre Vasili Cihangir'i öldürecek. Yavuz da Cihangir'in koltuğuna oturacaktı. Daha sonrasında ise yapılan sevkiyatlarda Vasili'nin payı daha yüksek tutulacaktı. Ancak Vasili bu anlaşmayı bir şartla kabul edeceğini söyledi ve Cihangir de dahil masadaki herkesin ölmesini istedi. Sonrasını biliyorsunuz zaten. Vasili bir yemek düzenledi ve masadaki herkesi yemeğe davet edip zehirleyerek öldürmeyi planladı. Ancak Ramo bu daveti reddetti ve yemeğe gelmeyeceğini söyledi. Eğer masadaki herkesi Vasili'nin öldürdüğü ortaya çıkarsa ve aralarından biri ölmezse bu bir savaş demektir. Bu yüzden Ramo yemeğe gitmemiş olsa bile ölmesi gerekiyordu. İşte tam da burada Yavuz'un araya girdiğini düşünüyorum. Çünkü Vasili ile anlaşmasının sağlanması için herkesin ölmesi gerekiyor. Buna Ramo da dahil. Yavuz Vasili ile anlaşmanın sağlanması için Ramo'yu öldürmeye karar verdi ve onu limana çağırdı. Sonrasını zaten biliyoruz. Fidan mesajı okuyup Ramo'nun telefondan Yavuz'a geliyorum deyince yaşanan patlamada hayatını kaybetti. Yavuz Ramo'yu Vasili'nin yemeğinde görünce çok şaşırdı. Çünkü Ramo'nun onun mesajına cevap verdiğini zannetmişti. Bu şaşırmadan da aslında mesajı atanın Yavuz olduğunu açıkça anlıyoruz. Ramo'yu orada görünce ona mesaj atan kişinin Fidan olduğunu anlayacaktır. Hatta yeni bölümün ilk sahnesinde Yavuz'un ağlayarak yan eve baktığını görebiliriz. Fidan'ın hayatını kaybettiğinden nasıl bu kadar emin olabiliyorsun derseniz şu paylaşıma bakın. Leyla Kader İlhan yani dizdeki Neriman yenge Twitter hesabından İdil Fırat'a yani Fidan'a veda niteliğinde bir paylaşımda bulundu. Bunun dışında yine Show TV resmi internet sitesine Fidan'ın hayatını kaybettiğini yazdı. Son olarak Murat Yıldırım Instagram hesabında yeni bölüm yayınlanmadan önce kayıp büyük açıklamasıyla bir paylaşımda bulundu. Peki Yavuz bundan sonra ne yapacak? Dünkü bölümde son kez Fidan'la Yavuz'un bir konuşması var. Fidan'ın Yavuz'a söylediği şeyler arasında şunlar var. Ramo'dan uzak dur. Ramo'ya zarar vermek bana zarar vermektir. Bunun dışında Sibel'in de Yavuz'a söylediği bir şey var. Sen iyi birisin Yavuz. Sadece farkında değilsin. Bu konuşmalara baktığımızda Yavuz'un Fidan'ın ölümünden etkilenerek güç sevdasından vazgeçip tamamen Ramo ile çalışacağını düşünebiliriz. Ya da Yavuz bu ölümün üstüne daha da hırslı bir şekilde en güçlü olup sevdiklerini korumak için her şeyi yapmaya karar verebilir. Bence Ramo ile çalışma ihtimali daha yüksek. Ama Yavuz bu. Dizinin en gizemli karakteri. Ne yapacağını kestirmek çok zor. Sizin de bu konu hakkındaki tahminlerinizi yorumlara bekliyorum. Şimdi gelelim Vasili'nin yemeğine. Yemekte ne olacak? Büyük ihtimalle Fikret yemek daha sofraya gelmeden zehirli havyarlardan bir
ciğerini yiyip tam yemek esnasında ölecek. Onun öldüğünü gören Ramo bunu Vasili'nin yaptığını söyleyerek Vasili'yi öldürecek. Çıkan çatışmada Cihangir oradan kaçıp hem kendi canını kurtarmak isteyecek hem de Ramo'nun orada ölmesini sağlamaya çalışacak. Bu esnada Serdengeçler gelip Vasili'nin bütün adamlarını öldürecektir diye düşünüyorum. Küçük bir senaryo yazmış olduk. Son olarak gelelim Ramo'nun bundan sonra ne yapacağına. Ramo zaten Fidan'ın mezarında intikam yemini ediyor. Büyük ihtimalle Ramo bu ölümden Cihangir'in sorumlu olduğunu düşünecektir. Ancak ne olursa olsun Ramo Cihangir'in arkasındaki adamlara ulaşmadan Cihangir'i öldürmeyi düşünmeyecektir. Çünkü Ramo artık bir Serdengeçti. Artık sorumluluğu eskisinden çok daha fazla. Ancak şöyle bir şey de olabilir. Eğer Ramo Cihangir olmadan da onun arkasındaki adamlara ulaşabilmenin bir yolunu bulursa ilk fırsatta Cihangir'i öldürme kararı alır. Böyle bir yol var mı diye sorabilirsiniz. Evet var. Bu yol Mazhar olabilir. Ancak Mazhar Cihangir'den daha zeki biri. Yani Ramo'nun işi hiç kolay değil. Ramo için en kötüsü de halasını öldürdüğünü düşündüğü Cihangir'in yüzüne bakarak şimdilik hiçbir şey yapamaması olacaktır. Analizimiz sona erdi. Lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yeni bölüm hakkındaki tahminlerinizi yorumlara bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.